Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Şu anda Maçka Demokrasi Parkı'ndayız. Görüyorsunuz full. Tüm İstanbul burada. Maçka Demokrasi Parkı'nda İstanbul'da yaşayan herkes bilir. Genelde burada insanlar oturur, çay kahve içer, sohbet eder, muhabbet ederler ve gerçekten yemyeşil bir park. Tam Nişantaşı'nda, İstanbul'da inanılmaz güzel bir proje gezeceğiz. Ben de daha önce gezmedim. Ondan önce şimdi Nişantaşı'nı biraz turlayacağız. Ardından da projeye geçeceğiz. Bu arada videoya geçmeden önce şöyle bir şeyim var. Arkadaşlar 5000 aboneye ulaştığımda takipçilerimin arasından biriyle birlikte bir vlog çekeceğim 5000'de. Bana Instagram'dan çekim için yazarsanız 5000 aboneye kadar. Bu arada takipçimin evi de olabilir. O isterse. Bunu anlatmak istedim. Arkadaşlar şöyle de göstereyim buradan. Azıcık görünüyor. Komple aşağıya doğru yemyeşil bir alan. Vallahi acayip kalabalık şu anda. İnanılmaz. Malum pandemi var. Ben de maskemi biraz takayım. Pandemi var ama insanlar da tabii evlerde bunaldı. Şu anda arkadaşlarıyla beraber burada geziyor insanlar. Nişantaşı İstanbul'un en pahalı semtlerinden, en lüks semtlerinden bir tanesi. Bütün lüks mağazaların bulunduğu, lüks restoranların bulunduğu bir cadde, semt. Burada kiralar çok uçuk. Ev satış fiyatları da çok uçuk tabii. Arkamda gördüğünüz gibi bir dünyanın en bilinen markalarından bir otel var. A kalite. Gecelik büyük ihtimalle 600-700 Euro'dan başlıyordur konaklama bedelleri. Tabii şehrin içindesin. Gayet normal. Ben de bu arada karşıya geçelim. Nişantaşı'nda ben tam 3 yıl okudum arkadaşlar. Ardından ailece Sarıyer'e taşındık arkadaşlar. Yazın ve kışın çeşitli festivaller oluyor Nişantaşı'nda. Özellikle yılbaşında acayip süslenir. Sokakta, caddede kutlarlar hep beraber birlikte. Ben daha önce katılmadım. Bir kere uğradım sadece. Nişantaşı ismini şeyden alıyormuş arkadaşlar. Biraz araştırdım. 1700 yıllarda bir sultanın diktiği nişan taşından aldığı söyleniyor. Yani bir taş modeliymiş arkadaşlar bu. Ok sporuyla ilgilenen insanlar Osmanlı zamanında, okçular, Osmanlı ordusu ok sporu ne? Osmanlı zamanında dalış, tenis. Osmanlı zamanında orduda okçuları Nişantaşı'na yakın bir semtten çalıştırıyorlarmış arkadaşlar. Yani Harbiye'den Nişantaşı'na ok atıyorlarmış ki menzillerini test etmek için. Bahsettiğim herhalde 400 yıl önce falan bir mevzu. Dünyanın bilindik en lüks mağazaları burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine önünden geçiyoruz bir tanesinin. En lüks oteller yine burada Nişantaşı'nda. Yine en kaliteli restoranlar burada. Yani kısacası İstanbul'a gelirseniz Nişantaşı'nı görmeden gitmezsiniz. Birkaç haftadır süregelen biliyorsunuz Acarkent videosu vardı. Ben orayı acayip kovalıyorum şu anda. Tabii ki de Acarkent'i benimle gezmenizi çok istiyorum ben de. Terledim. Sizin nasıl geçiyor bu arada Mayıs ayınız, Nisan ayınız? Biraz yorumlara yazın. Bahsettiğim Vali Konağı Caddesi'ne geldik. Buradan Fulya'ya, Şişli'ye, Harbiye'ye ulaşım çok rahat. Beşiktaş'a da çok yakın. Bizim gideceğimiz projede bu caddenin hemen sonunda. Yine yürüyerek ulaşabileceğiz. Bu akşam. Ne kadar veriyor abi? 150 bin. Eyvallah abi. 150 milyon TL mi? Nişantaşı Cities AVM. Yine İstanbul'un en bilinen AVM'lerinden bir tanesi. Burası hemen Şişli'ye çıkıyor ve bankalar var, eczaneler var. Güzel. Yabancı da çok ya. Türk de var, yabancı da var. Orta Doğu'dan, Avrupa'dan bir sürü insan var. Çünkü Nişantaşı ünlü kardeşim. Ünlü bir yerde tabii ki de benle gezeceksiniz ya. Ya bu arada hakikaten küçük bir kanalınız var şu anda. Boyut önemli değil. Ne kadar küçük de olsak siz böyle yazınca, yorum yazınca bazen böyle sanki 5000 kişiyle beraber o evlere giriyoruz, daireden çıkıyoruz, projeye çıkıyoruz, 44. kata çıkıyoruz gibi hissediyorum. Bu inanılmaz bir haz veriyor. Şimdi arkadaş olduk böyle, takipçilerimle konuşuyoruz. Bu arada isteyen bana Instagram'dan yazabilir. Mümkün olduğunca cevap veriyorum. Ne kadar mutluyum lan. Sanki kırlarda koşan bir şeymişim gibi, ceylanmışım gibi. Bu arada caddenin yoğunluğu azaldı arkadaşlar. Vali Konağı'ndayız hala. Buralarda biraz daha konut ağırlıklı olduğu için kalabalık oraya göre biraz daha az. Projeye yaklaşıyoruz galiba. Arkadaşlar projeye hazır yaklaşırken arkadaşlar konumdan biraz size bahsedeyim. Burası Vali Konağı Caddesi'nin sonunda. Vali Konağı Caddesi'nin sonunda da hemen Fulya başlıyor. Fulya, Acıbadem Hastanesi vesaire. Ardından hemen Şişli ve Mecidiyeköy geliyor. Burası, bu proje tam Nişantaşı'nın göbeğinde olmasa da dibinde ve çok merkezi konumda gerçekten. Araçla hemen mesela 1. köprüden karşıya geçebilirsiniz. 10 dakikada, 15 dakikada trafik yoksa. Yani İstanbul'un tam kalbinde konumlandırmışlar. Ben de heyecanlıyım şu anda. Neden? Çünkü daha önce bir otel grubunun yaptığı Residence inşaata ilk defa gidiyoruz. Bu da bizim için bir heyecan olacak. Hani otel konseptinde mi yapmışlar yoksa konut konseptinde mi? Yani böyle hacimsel inşaat konseptinde mi? Ona bir bakacağız. Ama benim tahminim büyük ihtimalle malzemeleri kaliteli yapmışlardır. Yaşam alanlarını büyük yapmışlardır ya da yüksek tavan. Bakalım, gidince göreceğiz. Bu arada projenin adı da Ritz-Carlton. Bunu bayağı çalıştım gelmeden önce. Ritz-Carlton, Rich-Carlton, Rip-Carlton bir sürü şey söyledim. Şimdi ama ağzım alıştı. Ama bu arada şeye dikkat ediyor musun? Bak hala yeşil yine devam ediyor. Düzenli bir yapısı var bu caddenin, Nişantaşı'nın. Vali Konağı Caddesi'nin. Hani böyle gidiş geliş yol, karşılıklı konutlar, araba park yerleri, cadde mağazaları. Harika bir yer. Galiba geldik gibi hissediyorum.
Şu an ağaçlardan göremiyorum ama karşıdan karşıya geçelim. Sonra da direkt projeye girelim. Galiba gördüm. Ama o mu bilmiyorum. Biraz daha yaklaşmamız lazım. Şimdi bizi orada Hint karşılayacak. Hint'le konuşmuştum. Bana lokasyon atmıştı. Ve dedi ki geldiğinde zaten tek bir residence projesi var. Seni karşılayacak dedi. Ve şu an tam önündeyiz. İnanılmaz güzel yapmışlar. Büyük. Sokak aralarında bir residence projesi olsaydı güzel olmayabilirdi ama caddenin direkt sonunda. Yani vali konağını bitirince direkt sizi bu proje karşılıyor. Daha şimdiden heyecanlanmaya başladım. Siyah. Şık bir tasarım olmuş ya. Değil mi arkadaşlar? Bizi girişte böyle bir vali alanı karşılıyor. Büyük ihtimalle burada oturanlara vali hizmeti sunacaklar. Ben şimdi öyle tahmin ediyorum. Tecrübelerime dayanarak. Buraya arabanı park ediyorsun. Vali seni karşılıyor ve buradan dairene çıkıyorsun. Güzel, geniş bir alan yapmışlar şehrin içerisinde. Şimdi gidelim Hint'le bir buluşalım. Hint bu projenin en başarılı temsilcilerinden bir tanesi. Bu projeyi A'dan Z'ye iyi biliyor ve bize tanıtacak. Maske, mesafe, temizlik. Evet. Ouch. Ama Hint yok. Projenin maketi bu. Bayağı büyükmüş ya. Önden göründüğü kadar şey değil. Küçük değil. Arkaya doğru devam ediyor. Hint. Gel onu hemen takalım. Yo eline tak. Dur. Ben takarım. Problem yok. Tamam. Hadi ben şimdi başlayalım. Cama sen yoksun. Ya o cam değil, ben diğer camdayım. Diğer tarafta. Ritz-Carlton'a hoş geldiniz. Hint. Bahsettiğim. Merhabalar. Bizim projemiz bu. Çok büyük bir proje değil, öyle söyleyeyim. Ama önden küçük görünüyordu. Şimdi arkadan daha büyük makette. Aynen öyle. Burada 21 kat var. Toplam olarak 121 tane dairemiz var. 2 tane girişimiz oluyor. Bir tane Nişantaşı'ndan, bir tane Şişli tarafından oluyor. Ha, 2 tane. Yani 2 yeri bağlatıyoruz, öyle söyleyebilirim. Burada trafik varsa diğer yerden kaçıp gelebilirsiniz. Anladım. Buradan girdiğiniz zaman vale sizi karşılıyor. Hiç hayatınızda otoparkı görmeyeceğiniz şekilde burada yaşayacaksınız. Vale size karşılıyor. Arabanızı alıp otoparka koyuyor. Ya da siz çıkmadan evden arıyorsunuz. Vale sizin için kapıda araba bile Arabamı hazırlatıyor. gönderin. Arabamı Evet. istiyorum diyorsunuz. Araba hazır. Evet, aynen öyle. Ritz-Carlton'un 2 tane şubesi demeyelim, 2 tane iş oluyor. Bir tanesi rezidans yapıyor, bir tanesi otel. İstanbul'da otel zaten var. Kaç yıldır, yani yaklaşık 15 yıldır o proje var. Şimdi ilk defa rezidans açıyor. Bu ilk proje yani. İlk projesi İstanbul'da, ilk rezidans projesi. Bayağı araştırdılar. İstanbul'un en iyi lokasyon nerede olması gerektiğini. En iyisi işte Nişantaşı. Lüks olarak İstanbul'un ortasında her yere yürüyerek ulaşabilirsiniz. Hatta buradaki yaşayanlar hiç araba almıyor. Biliyorsunuz Nişantaşı'ndaki yaşayan eski aileler bile arabası bile yok. Gerek yok parasını çünkü. eve veriyor. Aynen öyle. İyi lokasyon demek araba kullanmamak demek. Her yere yürüyerek ulaşmak demek. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Evet, iyi lokasyon, araba kullanmamak. Benden demek. öğrendim. Burada 5 kat otopark yerine yaptık. Buradaki son kat bu arada gördüğünüzde burada sosyal alanlar oluyor. Aynı 5 yıldızlı otelde yaşıyorsunuz Açık gibi havuz, olacak. Kapalı havuz. Kapalı havuzu var, spa var, Ritz-Carlton Spa. Yani buradaki yönetim yapan Ritz-Carlton zaten. Şu an açık mı spa? Yok. Kullanabilir Daha miyiz? bitmedi. Proje inşaat halinde maalesef. Sene sonunda bitecek ama yeniden sözleşmelerde seneye yazıyoruz. Seneye ne gel olur diyorsun ne Spa'ya. olmaz. İşte seneye Mart'ta buluşalım Spa'da. Burada kapıda çok güzel bir 5 yıldızlı restoranımız olacak. Ritz-Carlton'a ait. Ben söyleyemiyorum hangi marka olacağını ama işte Sürpriz. şok olacak. Lokasyon da iyi yine. Otopark sorunu olmayacak restoran. Evet. Valla proje olarak güzel. Örnek daire görebilecek miyiz? Hadi gidelim. Let's go. Örnek daire. Bayağı Buyurun. Kaç katlı burası Hint? 21 kat var. 21 kat. 121 tane daire var. 121 daire. Şöyle söyleyeyim 1+1, 8+1'e kadar dairelerimiz var. 8+1 mi? 8+1. 600 metrekareden daha fazla bu arada. Villa var ya o boyutta. Buyurun. Kalite kokuyor. Şu an kendimi şeyde hissettim aynen. Monaco'da hissettim. Residence'ın girişi Evet, aslında. burası resepsiyon kapıda oluyor. Şu taraf full lounge oluyor. Lounge. Ve de lounge dediğimizde şöyle, Ritz-Carlton'da bir şey var. Tea time, tea saati yani çay saati. Dünyada her yerde. Londra'ya gitsen saat 5'te gidersin Ritz-Carlton'da çay servis yapılıyor. İşte bu bizde de olacak. Aynı sistem burada da olacak. Aynısı Burası da olacak. lounge kısmı. İnsanlar oturacak, vakit geçirecek. Misafirleriniz varsa çağırıyorsunuz burada oturup tatlı, çay, her şey bedava. Severiz. Bütün katlarımız bu şekilde teslim ediliyor. Burası süet. Aa, süet hakikaten. Buraya kendi adımı yazacağım şimdi tahta gibi. Öyle Ha, değil. yukarı doğru mu? Aşağıdan böyle. Ha, ben biraz megalomanım. Niye İşte olmadı? orijinal süet olunca. Aynen. Arkadaşlar yattım. Yiğit yazdım buraya. Terazi burcuyum ya sanat. Şimdi bizim fakirhanelerimizde hoş Burası geldiniz. örnek dairemiz değil mi? Örnek daire değil. Biz bu şekilde daire teslim ediyoruz. Daire Bir teslim artı. ediyoruz. Ve yatak odasında Buradan başlıyoruz gezmeye o zaman. oradan başlıyoruz. Arkadaşlar girişte bir tane
tuvalet var. Buranın bir şey söyleyeceğim. Tavan yükseklikleri de bayağı. Bütün dairelerde böyle değil. Burası giriş olduğu için böyle. Ama yine de çok ferah ya. Çok 1+1 ferah olduğu daire. için yapmış olabilirler mi bunu? Yok, bütün bu kat böyle. Çünkü burası entrance, giriş. Arkadaşlar şu an 1+1 dairedeyiz. Burası salon kısmı, burası da mutfak kısmı. Açık mutfak. Müşteri kendisi seçebiliyor. Öyle mi? İstediği Değiştirebiliyor muyum? malzeme. Ha. İstediği malzeme yapabiliyor. Mesela ben beyaz severim ama sen siyah seviyorsun. Burası bile siyah yapabilirsin. Öyle mi? Renk değişimi var yani. Tabii ki var. Aynı bu şekilde teslim ediliyor. Arkası Gagno. Dünyanın en iyi markalardan biri. Elime ayırmadım Kaç? tezgahtan. Çok güzel. Full bu şekilde teslim ediliyor. Ve bütün materyalleri her şey İtalya'dan İthal yapıyoruz. İthalat, ihracat. Bunlar da mikrodalga ve fırınımız Ankastre olarak. Ankastre Bu şekilde olarak. mi teslim ediyorlar? Bu şekilde bu daire mesela satın aldı müşteri. Bu şekilde alıyor. Burada da yine aynı marka bulaşık makinemiz var. Ankastre, lavabo ve elektrikli ocak. Yine aynı marka ve burası da davlumbaz kısmı. Aynen öyle. Bunlar da full krom bu arada. Yani kalite kokuyor işte. İstediğin yere uzatabiliyorsun yani. Aynen öyle. Arkadaşlar yaklaşık bence bir 40 metrekare bir salon 39 alanı var. metresi var buranın. 1+1'de. Artımız hemen Şişli, Nişantaşı manzaralı. Boğaz manzarası var, Şişli manzarası, Beşiktaş ne isterseniz Boğaz var. manzaralı Hiçbir sorun satılık yok. daire var mı? Var Oo, tabii ki. harika. Evet ama büyük daireler. 3+1 ve üzeri. Burası da evimizin herhalde dairemizin banyolu yatak odası. Bienvenue. Bir oda. Ya senin YouTube kanalınmış gibi düşün. Normalde kameralardan korkuyorum ama Hiç de öyle belli olmuyor ya. vallahi zaten neyse halledelim. Tamam. Burası da 1+1 evimizin oda kısmı. Yine burada tavan aynı seviyede yüksek. 3 metre falan var herhalde. 3,5 Burası hatta. 4,5 metre. Normalde bizim diğer dairelerde 3,5 metre, 3 metre arasında Bayağı fark ediyor. yüksek. Evet. Cam açabiliyor galiba burası. Tabii ki evet. Harika. Camın büyüklüğüne bak. Arkamızda da şehir manzarası var arkadaşlar. Tabii bu daire giriş katı olduğu için fiyatı daha uygun olacaktır büyük ihtimal. Aynen Ama öyle. fiyatlara en son bakalım. Tamam. Burası da odamızın banyosu. Aynen öyle. Doğru mu? Full marble oluyor. Marble Türkçesi Mermer. mermer. Full mermer. Arkadaşlar banyo harika. İyi kalitede yapmışlar. Islak hacimleri mermerle kaplamışlar. Burayı da harika. Biraz alan dar olduğu için sizi davet edemiyorum. Şimdi bildiğiniz tuvalet ve duş kısmı da hemen burada. Evin içinde. Dairenin içinde. Banyonun içinde. Daha güzel bir yere gidelim. Burası küçük bir daire. Ben Evet. size daha büyük daire göstereyim ve malzeme farkını da göstereceğim. Biz hindin peşine takıldık gidiyoruz. Hadi gelin. Yerler halı. Aynı otel konsepti gibi yapmışlar aslında. Aynen öyle. 6 tane asansör var 6 her asansör. katta ve bazı dairelerimizde penthouse'larda özel asansörü var ve özel havuzu var. Arkadaşlar şu anda dairenin aynı katındayız binanın. Bir tane 1+1 gördük. Şimdi 3+1. Şimdi 3+1 bakacağız. Burada farklı bir malzeme kullanılmış. Onu da görmeniz lazım. Kapıları görüyorsunuz. Komple masif ahşap. Ritz'te kalmak bu demek. Kalite yapıyor ya. Aynen öyle. Ellerimi fark ettim ya ben her yere yapıyorum böyle. Çok güzel çünkü. Dokunuyorum. Aynen. Bu ne şimdi? Bunlar dolaplar. Vestiyer. Vestiyer işte. Ben bayılırım Ve vestiyerlere. buradaki materyal mesela leather, deri, orijinal deri. Orijinal Müşteri deri. kendisi seçti. Ayna seçebilirsiniz, ahşap seçebilirsiniz, her şey size göre. Seçebilirsin. Arkadaşlar şu an 3+1'in salonuna giriş yaptık direkt. Büyük bir salon var. Diğerinden tabii çok daha büyük. 2 katı büyüklüğünde bir salon. Yine açık mutfak, Amerikan mutfak tarzında ortada bir ada. Mutfak bayağı büyük. Çok büyük, evet. Aynen. Ve mutfak bayağı devam ediyor arkadaşlar. Lavabo ve ankastre kısımları bu tarafa koymuşlar. Burayı da bu separatörle, cam separatörle ayırmışlar. Operasyon kısmını göstermek istememişler mutfaktan salona. Bu şekilde teslim ediliyor daireler. Bu şekilde teslim ediliyor. Evet. Bu olacak mesela yeni Olacak, alanlarda. kesinlikle. Harika. Mutfak malzemelerinde de hiç kaliteden kaçmamışlar. Evet. Her şey. Her şeye para harcamışlar. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Bizim inşaat şirketimizin adı Bilgili Holding. Bilgili Holding, Ritz-Carlton'la anlaşma yaptığı zaman dediler. Bu anlaşma yaparız ama en güzel kalite, her şeyin en iyisinden seçmeniz gerekiyor. Ya en iyisi olacak Tek ya da hiç. şartımız o. En iyisi. Şu anda İstanbul'dan bundan daha iyi bir kalite bulmanız zaten mümkün değil. Bayağı bir rezidans projesi gezdik biz de ama hani bu kadar malzemeye para harcayan az gördük. Gerçekten. Değil mi arkadaşlar? Ve de korkmayın. Fiyatlar hiç yüksek değil. Çok Hiç pahalı öyle değil arkadaşlar. 10 milyon euro. Ya o 600 metrekare daire için diyorsun Yiğit'ciğim bu. Nişantaşı özellikle Vali Konağı ve Teşvikiye İstanbul'un ve dünyanın en pahalı lokasyonlarından biri.
arkadaşlar 2009 yılında dünya genelinde 25. sıraya girmiş Nişantaşı Tabii ki. bu konuda. Metrekare fiyatları olarak en pahalı semtlerden biri. Yani Normal. Şanzelize mesela, Fifth Avenue. Burada Nişantaşı var. Tabii. O şekilde. Onlar tabii birinci, ikinci sırada büyük ihtimalle. Tabii ki. Ondan sonra Nişantaşı da geliyor. Aynen. Burası da salonu ayıran kapı, sürgülü kapı, cam. Cam filmli yapmışlar galiba değil mi? Harika. Valla güzel ya. Şimdi size en İçtenlikle sevdiğim, sevdim yani. en sevdiğim odayı alacağım ben size. Tabii ki böyle Akıllı ev sistemi var. ve master room. Şimdi, çünkü bu daireler bayılıyorlar müşteri. Evet, çok güzel. Bundan var ya çok sattık. Ne için? Lavabo için. Ben gösterince anlayacaksın. Burada giyinme odası var. Giyinme odası yaklaşık 4 metre, 5 metrekare aslında ve banyomuza geliyoruz. Full mermer. Bu odanın mı bu? Odanın. Bu sadece master Dairenin içinde banyo değil, bu bir spa merkezi ya. merkezi aynen. Böyle oturarak Keşke düşünüyorsunuz. böyle bir dairesi olan arkadaşım Alarak olsa. şu güzel manzarayı izleyebilirsiniz. Gidin bak. İzleyeyim. Hindi dinleyelim, izleyelim. Otur bari. otur. Hindi dinledim. Böyle mi satıyorsun müşterilerine? Ve aynen öyle. Denetiyorum herkese. O yüzden satıyorum ben. Bu da çıkıyor. Bak buradan saçımı Bakın, böyle... su çıkıyor mu? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir oda yok ya. Böyle bir odanın banyosu yok ya. Siz devam edin tura. Ben geleceğim. Ve burası da banyo kısmı değil mi? Evet, duş. Normal tuvalet ve duş kısmı arkadaşlar. Burayı da komple boydan boya mermerle kaplamışlar. Siyah mermerle. Alexander Black miydi bunların mermerlerin adı? Galiba onlardan. İtalyan. En güzeli. Harika ya. Burası da giyinme bölümü. Aynen. İşlemizde. Aynen öyle. Hizmetleri göstereceğim sadece. Mesela sıkıldınız. Spa'ya gitmek istemiyorsunuz hem de. Spa'ya çağırmak istiyorsunuz eve. Buradan çağırabilirsiniz. Ha, özel spa da gelebiliyor. Sanki oteldesiniz yani. Otelden başka hiçbir farkı yok. Taksi isteyebilirsiniz. Tadilat, temizlik. Temizlik öyle şey diyeyim. Housekeeping. Housekeeping Yani geliyor. aynı otelde gibi. 24 saat var. İstediğiniz zaman gelebilir. Otel konseptini Residence'la birleştirmişler aslında. Aynen öyle. Yani her yerde öyle. Ritz-Carlton rezidans olarak. 3 tane de banyo var galiba. 3 banyo var. 3 aynen. banyo, 3 artı 1, 260 metrekare. Allah harika. Şimdi fiyatlarını ben sormayacağım. Fiyatlarını sonra soracağım. İstersen sorabilirsin. Sorun yok. En üste çıkacak mıyız? Çıkacağız ama biraz zaman almamız lazım. Burayı Ben- bitirdik değil mi? Burayı bitirdik. Hah, Bir harika. şey kalmadı. Merhaba. İşte, Ferişte abla. Dur. Tamam, ben sizi bekletsem 2 dakika olur mu? Birini Oraya çağırmam gelelim. lazım. Ya burada kalın asansör, ben buraya geleceğim. Buradan çıkacağız. Evet, ben birini çağıracağım da gelsin Tamam canım. bizimle. Baret falan belki getirirler. Tamam. Burada da dairelere çıkıyor. Evet, oraya da gelebilirsiniz. Bakayım mı? Ama Tamam. bakın, geliyorum ben. Arkadaşlar, Ritz-Carlton'ı karıştırıyoruz. Karıştıralım. Sanırım bu daireler satılmış. Şu an sahipleri taşınacak. Evet arkadaşlar. Burası da 1 artı 1 daire. Pardon 2 artı 1 daire. Odaları göstereceğim. Girişte bizi hemen salon ve açık ada mutfak karşılıyor. Bak gördün mü? Mutfak modelleri hepsinde farklı. Demek ki özel isteğe göre de yapabiliyorlar testinden önce. Yine Gagano marka mikrodalga, fırın, ocak, davlumbaz. Buranın da manzarası yine aynı arkadaşlar. Şehir manzaralı. Odaları da kontrol edelim gelmişken. Burada bir tane yatak odası, banyolu, kendi özel banyosu var. Ben normalde bu kadar hani turlamayı sevmem arkadaşlar biliyorsunuz ama sevdim ben bu residence'ı. Galiba büyük ihtimal en üst katlar daha güzel olacak. Şurayı da bir karıştıralım. Karıştıramadık. Arkadaşlar buranın ışığı yok ya. Burası ışıksız. Aynen. Evet. Buradan da bir yere gidiyor. Burada da dairenin girişinde ortak banyo var. Misafir banyosu, duşu, tuvaleti ve lavabosu hazır. İnşallah böyle bir dairem olur ya ileride. Arkadaşlar öyle projeleri geziyoruz tabii. Şu anda bu dairelerde aynı zamanda satış işlemleri de devam ediyor. Şimdi onlardan size bahsedeceğim yukarıda. Kaç tane- Geldik. Hoş geldin. Güzel manzaraları görmeye hazır mısınız? Özlettim vallahi. Hadi gidelim. İkiniz çıkın, biz ikimiz diğer Tamam. taraftan çıkacağız. Orada buluşalım. Tamam yukarıda görüşürüz. Bay bay. Gelmiyormuş. Nasıl güzel mi? Güzel. Tamam abone olmayı unuttunuz mu arkadaşlar? Yeter artık. Dilimde tüy bitti ya. İzleyenlerin %80'i abone olmayan kullanıcılar. Niye abone olmuyorsun? Abone olursan her videomda izleyeceksin. Hello. Evet geldik. Dikkat ederek. Are you ready? Yes. Okay, let's go. Let's Şimdi go. düşün ki burası sizin eviniz. Özel asansörle geldiniz ve burada infinity pool, infinity havuz ve çok kadar büyük bir terasınız var. Burası daire olacak yani. Burası dairenin terası. Terası. Ne diyorsun Triplex ya? daire. 3 artı 1 triplex daire var. Ve asansörle özel daireye giriş yapabiliyorsun Evet, yani. bütün penthouse'larımız öyle. Arkadaşlar Bütün değil, bir tanesi projenin değil. en üst katındaki özelliğe bakın. Sadece kendinize özel asansörle dairenize ulaşabiliyorsunuz. Yani zaten malum pandemi. Tek başına asansörle dairene çık in. Kimseyle Aynen irtibatta öyle. olma. Bu kadar böyle havuzumuzda şu güzel manzarayı izleyebilirsiniz. Havuz da yapılacak. Burada özel havuz. Her dairenin özel
buhar havuzu var. Infinity hem de. Ve özel terası olacak. Arkadaşlar şu an bir penthouse'u geziyoruz. Buraya özel havuz da yapacaklar. Sonsuzluk havuzu. Yani havuzuna girerken aynı zamanda şu güzel İstanbul manzarasını görüyor olacaksınız. Şurası aşağısı bildiğiniz Beşiktaş, karşısı Kadıköy, Anadolu yakası ve Boğaz'ın hemen girişi. De 5 milyon eurodan başlıyor bizim penthouse'larımız. Geldik. Penthouse'larımız ama Buranın sadece. üstüne ne var? Oraya çıkamıyoruz. Orası çıkmamız Aynen. yasak. Hem Vallahi bu manzara var hem oradaki manzarayı da görebilirsiniz. O da Şişli. Çok güzel hem Arkadaşlar de. ön Beşiktaş manzarası. Yine bu daireye ait ne olacak? Orada ikinci daire. İkinci daire var. İkinci daire. İkinci dairenin de manzarasına bakalım. Ups. Buranın manzarası da güzel. Evet. Arkadaşlar bu arkamızda manzarayı alan Şişli, bayağı Mecidiyeköy, müşterimiz var. Nişantaşı komple görüyorsunuz. Hem kısa binalar hem de yeni yapılmış residence projeler de var. Trump Towers var. Hatırlarsınız Vlog 3'te mi 4'te mi ne gezmiştik. Hint. Yes. Nasılsın? Çok iyi ama bunu denemek isterim. Gözlüğü mü? Evet. Oh. Tamam böyle daha iyi olacağım. Wow, yakıştı Am I yalnız. good? Bence bir tane selfie çek. Bir kendine bak. Gel. So good. Biz Alacağım. ev almaya geldik ama o bizim gözlüğümüzü satın aldı. Biraz bence artık şey let's talk kalmadı. about prices. Okay. Fiyatlardan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. 1+1'lerin fiyatları indirimsiz hali diyelim 528 bin eurodan başlıyor. 110 metrekareden bahsediyorum ben. 110 metrekare. Evet. Aslında bir şey uygun. Çok uygun. Onu söylüyorum işte. Çok Kimse uygun. beni inanmıyor. Metrekare fiyatı 4000 euro falan geliyor. Aynen. Şişli'den daha ucuz hem de Bayağı yani. uygun aslında. Evet. Aynen öyle. Peki 3+1'ler ne kadar? Ya 1,5 milyon diyebiliriz son Euro. fiyat olarak. 1,5 milyon eurodan başlıyor. Başlıyor. Yani şöyle 500 bin eurodan 11 milyon euroya kadar değerlerimiz var. Proje ne zaman başladı? Bu proje renovasyon projesi. İstanbul'un ilk yapılan kule. Yani 1980'den hatırlıyorum, hatırlamıyorum tabii ki. Yapı Kredi'ye ait bir binaydı burası. Sonra biz onu satın aldık ve renovasyonu yaptık. Renovasyon yaptığımız zaman bina daha çok güçlü oluyor ve 3 katına masraflı çıkıyor bu arada haberiniz olsun. Ve böyle bir fiyat hem de. Anlayabiliyor Fiyat çok musunuz? uygun. Çok uygun tabii Valla ki. ben gerçekten hani beğendim. Dairenin içine giriyorsun, o kaliteyi veriyor arkadaşlar size. Bilmiyorum, bence siz de beğenmişsinizdir. Manzarası zaten böyle bir, şu an buranın 5 milyon euro. Değil 5 mi? milyon eurodan başlıyor. Aynen. Burası evet. Burası hak ediyor. Ama manzarayı satın alıyorsun şimdi Aynen burada öyle. oraya. Sadece böyle manzara, bina, duvar falan değil. Yıllık %8, %15 arası kira getirisi verebilecek bir proje. Ne kadar şu an ortalama kira getirisi mesela? En az 3 bin dolardan 3.000 başlıyor. dolar, harika. Ama ya öyle düşünüyoruz. Belki daha çok da olabilir aslında. En az 3 bin eurodan başlayacak Başlıyor. burada 1+1. Kapış Zaten kapış gidiyordur şu an. sen Nişantaşı'nda oturmak istersen 1+1 yok hiçbir yerde. Bulamazsın zaten. Burası çok büyük. İşte o yüzden 1+1'ler hızlıca satılıyor. O yüzden Nişantaşı hızlıca gelin. En pahalı yerlerden biri şu an İstanbul'un. İlk Aynen. üçünde. Arkadaşlar bu arada bu projeden ev almak isterseniz ve bu projeyi bizimle birlikte gezmek isterseniz Hint'le veya benimle. Bence seni tercih ederler. Senin enerjin daha Yok iyi. ya. Look, he's so ritzy. You know what does it mean ritzy? Ritzy. Ritzy means demek şık. Şimdi Ritz-Carlton'dan gelmiş bir kelime. Adı Ritz. Ritzy. For example, Ritzy. this person is ritzy. It means he's Ritzy. very chic. He's very classy. Teşekkür You know, ederim. belongs to Ritz-Carlton. So when you belong to Ritz-Carlton, you can say Ritz-Carlton. Let's do it. Ritzy. 6 milyon euro olsun buraya alırdım 5 milyon Herkesin euroya. hayal- 1 milyon euro ile de 20 yıl, 10 yıl yaşamaya çalışırdım böyle İnşallah takılırdım. nasibiniz olur. Evden çıkmazdım. İnşallah dua Evet. ederim. Ya Rabbi, Ramazan. Evet. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Siz de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah çok güzel Çok şeylerimiz üzüldük gibi olsun. sanki gidiyoruz. Evet. Ben de burada oturmak isterim artık. Ofise dönmek istemiyorum. Abone olun, subscribe yapın, like yapmayı unutmayın and share with your friends. Okay? Arkadaşlarınızla da paylaşın. Ben tercüme edeyim. Türkçe kanal olduğumuz için. Tamam, kusura bakma. Yo yo önemli değil. Peki kendi dilinde söyle. Abone ol, like at, yorum yap. Okay, hangi dil? Kaç tane dilin var ya? Ben bilmiyorum ki. Arapça mı söyleyeyim, Fransızca mı söyleyeyim, İngilizce mi söyleyeyim? Fransızca söyle. Abonnez-vous, abonnez-vous, Abonnez-vous. abonnez-vous et aimez ces vidéos. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous arkadaşlar. Abonnez-vous. Abone olun. Abonnez-vous yallah hadi ya. Aslında farklı değilmiş ya. Aynı işte Aynen. Fransızcadan bayağı Türkçe'ye gelen kelimeler var. Bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın. Neyse tamam. Bir sonraki vloga kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum.